Merhaba arkadaşlar. Gezginin Rotası'nın bu haftaki bölümünde Bozkır ilçemizin meşhur elmasını gördüğünüz gibi arka tarafta. Onlar yerinde göreceğiz. Tabii bereketli bir sezondu. Son demlerindeyiz artık. Belirli bir kalitenin üzerindeki ürünler kasalanıp, normal boylanıp satışa depolara gönderildi. Onun harici kısımda kalanlar ürünler, yani uygun olmayan, yani piyasaya verilemeyecek meyve suyu olarak kullanılabilecek ürünlerde gördüğünüz gibi yerlerde. Şimdi burada bir elma bağı denk geldim. Çekim için müsait. Sahibi yok. Sadece görüntülerini çalacağız. Elmalarını veya da buna benzer bir şey çalmayacağız. Sahibi olsaydı seslenirdim ama gördüğüm kadarıyla kimse yok. Belirli bir kasalama yapmışlar. Sonrası hep elmalar yerde. Buyurun seyre. Maşallah bu sene bayağı meyve vermiş elmalarımız. Gördüğünüz gibi elmalıkta. Dalında da bir sürü elmamız varken yerde de bir sürü elma döküntü halinde. Kiraz ağacının sonbahar renkleri gördüğünüz gibi sarı, yeşil, kırmızı, tam bir renk cümbüşü. Soğukla beraber yapraklar yerlere dökülmüş. Sıcak soğuk farklılığından dolayı gece ayaz oluyor. Sonra sıcak başlıyor güneş çıktıktan sonra, haliyle sapır sapır yapraklar yerlere dökülüyor. Yerlerdeki yaprakları görüyorsunuz. Bu yapraklar da çürüyüp organik gübre olarak sonraki sene toprağı verimleştiriyor. Toprağın verimini artırıyor sonraki sene için. Bunlar da bahçemizdeki kırmızı elmalar. Elmaların üzerindeki kırağı dediğimiz sıcak soğuk farkıyla oluşan damlacıkları görüyorsunuz. Hepsinin üzerinde damlacıklardan var. Yaprakları da döken bu. Bakın burada gördüğünüz gibi kasalara toplanmış ürünler de mevcut. Diğer iki yerdekiler muhtemel döküntü olacak. Bilmiyorum, bunlar da döküntü amaçlı da toplanmış olabilir. Evet, şunlar yaralı olduğuna göre bunları da kasa yapıp döküntü olarak götürüyorlar. Tabi biraz iyice
sağlam döküntü olduğu için biraz daha uygun fiyata veriyorlar muhtemel. Çuvallarla da götürüyorlar diyese daha da belirleniyor. Burada üreticimiz kasalayarak götürüyor. Keşke üreticimiz olsaydı, denk getirmiş olsaydık. Burada çekimler yaparken sohbet etme şansımız olurdu. Bu seneki verimle ilgili, döküntüye gönderilmesi ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olurduk. Tabii çekimlerimizin sonraki aşamasında döküntü toplayan üreticilerimizle beraber de olacağız. Orada da bir gezi düzenleyeceğim. Daha önceki sene sadece döküntü toplayıcılarıyla sohbet edebilmiştik. Bu sene alanda da çekim yapmak istiyordum. Bu biraz geç kaldım. Biraz geç kalınca alanda çekim yapma şansım olmayacak diye düşünüyordum ama burada toplanmamış ama üreticiyi bulamadık. Görsel de güzel olunca direkt izin almadan bahçeye daldık. Çekimler yaptık. Belki yani çekimleri görüp de genellikle yorum yazıyorlar. Ben bilmeden böyle giriyorum. Çektiğimde sonrasında ya benim şuraya geldin, beni çektin, benim bahçemi çekmişsin falan filan diyerek iletişime geçiyorlar. O da iyi oluyor. Belki bir tanıdığımız, bildiğimiz bir abimizin bahçesidir. Şimdiden teşekkür edelim buradan da. Haberi olmadan çekim yaptık. Şöyle bu hususu da belirtmek isterim arkadaşlar. Burada biraz önce bahsettim. Kiraz ağacının yaprakları dibine döküldüğünde o toprağı besliyor. Elma ağacının yaprakları da dibine döküldüğünde aynı şekilde bu işlevi görüyor. Yalnız şöyle bir durum var. Elmalar için bu söz konusu değil. Bu elmalar şöyle göstereyim bir saniye. Elmalarımız gördüğünüz gibi döküldükten sonra yerde biraz uzun kaldıklarında bu şekilde çürüyor. Çürüyerek şöyle göstermek gerekirse bakın tamamen eriyor. Ve şöyle elmanın da sirkesi oluyor biliyorsunuz. Asitli bir yapısı var. Bu asitli yapısı dolayısıyla çürüdüğünde toprakta asidi o ağacın köklerine zarar veriyor. Yani gübre oluşturmuyor. Aynı mantık, düz mantıkla gidersek elma da çürüdüğünde toprağı besler diye düşünürüz. Ama öyle olmuyor. Tam tersi toprağı zehirlediği için ağacın sonraki yıllardaki verimini düşürüyor. O yüzden ne yapılması lazım? Mutlaka yani ağaçtan elmayı istediğiniz verimde değilse toplayıp satamayacaksanız sallayıp bir şekilde aşağıya döküldüğünde veya da nasıl olursa dökülen şeyleri çürümeden alıp döküntüye vermeniz lazım. Vermiyorsanız bile bahçenizden uzak etmeniz lazım. Çünkü sonraki sene ağacın verimi tamamen düşüyor. Şu gördüğünüz alan gördüğünüz gibi ağacın tamamen altında komple elmalık. Bak şöyle çevriliyor. Bu ağaçlarda elma ağacının köklerini de görmek isterseniz diğer ağaçlarda da neredeyse aynıdır. Genişliğini ağacın dallarının uzandığı en uç noktalardan başlayarak dallarını yani köklerini de aynı dal gibi genişlikte salıyor ağaç. Yani şu elmaların döküldüğü iz alanı şöyle dairesel olarak baktığımızda bu ağacın köklerinin olduğu alan. Yani elma burada atık toplanmadığında bu asit sonraki yıllardaki üretimimizin verimini düşürüyor. Bu toplama işi sadece geri dönüşüm anlamında, ek bir gelir sağlama anlamında değil, bir zorunluluk açıkçası toprak için, üretim için. İstenilen oranda olmamış. Yani verim güzel. Demek ki boy yapmadı ürünler. Döküntüye gittiği için veya da maliyetleri kurtarmamıştır. Yani genellikle maliyet noktasında sıkıntı yaşıyorlar üreticilerimiz. Toplarken ilaçlama öncesinde ektiklerinde ilaçlamasıydı, gübresiydi.
Ondan sonra sürümüydü, toplattırmasıydı. Bu maliyetleri hesaplıyorlar. Satış oranı bu maliyetlere karşılamadığında hiç uğraşmadan döküntüye, bu sene yanlış değilsem 2 lira civarında bir ücretle veriyorlar. Maşallah. Şunlar açıkçası döküntü elması değil ama bilmiyorum, artık tahmini yorum yapıyorum. Evet. Bahçemizdeki çekimlerimiz böyle. Nasipse dediğim gibi, biraz önce de bahsettiğim gibi ilçe girişindeki, Bozkır girişindeki döküntü elmacılara gideceğim. Orada da bir çekimler yapacağım. Yani onlardan nedir ne değildir, bu seneki elma üretimi nedir, ne gibi sıkıntıları var, benim gördüğüm kadarıyla gelip geçerken ilçe merkezine devamlı gidip gelirken görüyorum. Döküntü oranı çok fazla. Ciddi anlamda döküntü geliyor. Bakalım piyasa ne şekilde şekillenmiş, nedir ne değildir öğreneceğiz. Böyle. Akşamların 1800'de. Fakat 600 kurmuş. 600 küsur mu? Pardon. 600 değil, 608. 600. Tamam. Tamam. 800 var hocam. Usta haber yapacaksan şunu da çıkma. Nasıl oluyor bu? Nasıl olacak? Bahçelerden toplanan döküntü elmalar gördüğünüz gibi Bozkır merkezde sağlı sollu yol kenarındaki toplama merkezlerinde toplanarak meyve suyu fabrikalarına naklediliyor. Bu sene elma çok fazla. Döküntü elmadaki fiyatın da uygun olması ve toplama maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı çoğu üretici o maliyetlere katlanmamak adına normal döküntüye gitmemesi gereken ürünleri bile döküntüye verdiler. Canlı yayına mı alıyorlar? Başlattık mı abi?
Gördüğünüz gibi elmalarda yani çok bir zarar yok. Sapasağlam elmalar. Bu sene döküntüye gidiyor. Ya bu da bir ekonomi sonuç itibariyle ama verimli bir şekilde daha fazla kazanç elde edilebilecek ürünler maalesef maliyetlerin yüksekliğinden dolayı döküntüye gidiyor. Üretici de haklı, aracı da haklı. Yapacak bir şey yok. Çeksin. Evet Osman. Durum Selamünaleyküm. sezonda nasıl? İlk önce seni tanıyalım. Sezonlar işte gördüğün gibi yani. Bak Amasyaların en iyi Amasya'yı döküntüye döküyoruz abi. Ya bundan kamyonun nakliyesi var, şey var. Askerden geleli 3 ay oldu. 2 aydan beri burada çalışıyorum. En iyi elmaları döküntüye verdik abi. Ya bak elmaya baksana ya. Bazılarda manavda 10 lira abi zaten. Bak şu arada yıllık iyisini. Hep döküntü abi ya. Elimizde var abi. Ondan sonra akıllı olanlar o tarafta Hoca bu insanlarda ne yapacaklar? Bundan mı kırpacak? Ben biliyorum onlardan Şurada dursun abi. Ha, maşallah paşa burada servet var ya. Şunları acıkmışlar. Acıkmışlar. Süt isterler bana. Kuzular. Tam süt kuzular. Anam şunu yalan şunu Allah'ım. Şuna baksana süt emer gibi emiyor. bilmiyor demek. Allah Allah maşallah. Bırak lan. Bunların gözleri yeni açıldı. Yeni ayaklandılar. Geliyor boyuna. Osman bir bak. Anne tutamıyor. Al hadi sen de al. Var mı dişin? Bu sevimli annemiz yavrularını emdiriyor ama annemiz gerçekten hasta. Uyuz var. Veteriner Ali Kaya abimizi arayacağız. Bakalım tedavi yapmak için fırsat olursa gelecek. Yemek vakti. Karan da gidecek. Başını. Tamam abi. Kolay gelsin abi. Annemiz hasta olunca Osman hadi çabuk yakala anne. Gel. Hey yaptığı yerden vuruyoruz gel. Çabuk. Sen yemek çık. Gel. Yemek çık. Bunda da var. Aha. Tamam. Şunu al gel abi. Aşağıda vursun. Tut hadi. Ya aşağıda zaten yapacak şimdi. Yavrular orada. Tut abi. Amanın burada bir sürü var. Oo orada da var, burada da var. Onun kubunlar. Bunun kunlar burada. Ali abi. Osman tutamazsın abi. Sağ ol. Biraz önce emiyordu, çektik kerataları. Sağlam dur. Anne hasta olunca Ali abimiz sağ olsun. Tamam mı? Tamamdır o. Teşekkürler abi. Bu kadar değil mi? Bu kadar abi bunu. Saniyelik bir şey ama işte köpeği Şu köpeği de vuralım gel. Var ama gel. Tamam. Cabbar'ın oğlu. Osman Ali abinin dediği gibi sen şey yapacaksın. 10 gün sonra hatırlat. Ben hatırlatırım bunun ikisine bir daha geldiğinde vurursun abi. 10 gün sonra hatırlat abi. Yakıyor. Bu biraz şey. Hanım evladı. Ne oldu? Allah. Oğlum iyileşeceksin lan, iyileşeceksin. Kerata. Şuna bak. Allah. Canı kıymetli. Ne oldu? Ağrı geçti mi?
Yakıştı bana. Kerata bak. Yaktınız adamı yaktınız. Abi, Ne oldu? Sen de beni çekseniz olur mu? He çekeyim. Al. Yok. Bırak. Ne olur. İstediğin gibi oldu. Bak bu da aşılandı. Tamam. Evcil köpek bu.